Merhabalar arkadaşlar, ben Tarkan Özvardar. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere French Bulldoglar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. French Bulldoglar isimlerinden de anlaşılacağı üzere orijinleri Fransa olan bir ırk. Basık suratlı ırklar kategorisine giren bir ırk ve bu ırk Türkiye'de de tüm dünyada da popüler ırklar arasında. Bu ırkın en tipik özelliği suratının deforme yapıda olması. Brachiosefalik ırk dediğimiz basık suratlı ırklar sınıfına girmesi. Bu tabii ırkın genel görünümüne çok ciddi etkisi olan bir şey. Çünkü bu ırkın en sevimli yapısı o basık suratlı yapılanması. Irkın karakteristik özellikleri dişi ve erkeklerde ortalamaya vurduğunuz zaman ortalama olarak 28-30 santim arasında omuz yüksekliğine sahip olabilen bir ırk. Ağırlıkları da maksimum 14 kilo civarında, 10 kilo ile 14 kilo arasında değişebiliyor. Dişi ve erkekte kilo farkı biraz daha değişebiliyor dişi ve erkek köpeklerde. Bu ırkın basık suratlı olmasından kaynaklı olarak solunum konusunda biraz sıkıntılı yapılanması var. Burada da görüyorsunuz mesela bu köpekte de hava sıcak olduğu için ventilasyonla ancak kendini serinletebiliyor. Basık suratlı olduğu için ekstra bunun için efor sarf etmesi gerekiyor. O yüzden bu ırkı besleyen insanların özellikle solunumla ilgili oluşabilecek olan sıkıntılara hazırlıklı olması gerekiyor ve bu ırkın özellikle ısı çarpmasına, sıcak çarpmasına direncinin diğer ırklara nazaran çok daha az olduğu bilinmesi gerekiyor. Özellikle araba seyahatinde arabada bırakma, aşırı sıcağa maruz bırakma gibi olguların yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gereken bir ırk. Irkın renk varyeteleri burada gördüğünüz gibi blue gray dediğimiz renkte olabiliyor, siyah olabiliyor, brindle olabiliyor. Yani tiger diye bilinen Türkiye'de siyah beyaz olabiliyor, beyaz olabiliyor. Birçok renk varyetesi var. Irkın genel klasmanında birçok renk varyetesini gözlemleyebiliyoruz. Tüyleri kısa yapılı ve undercoat'u yani alt tüy yapısı olmayan bir ırk. O yüzden dışarıda yaşatılabilecek bir ırk değil. Indoor yaşatılması gereken yani kapalı mekan köpeği. Tabii ki hareketli bir köpek, hiperkinetik bir hayvan. Her ne kadar küçük görünse de egzersiz ihtiyacı olan bir köpek ama bu hayvanın egzersiz planlamasını doğru yapmak gerekiyor. Çünkü özellikle sıcak havalarda ağır egzersizlere maruz bırakmamak gerekiyor. Söylediğim gibi basık suratlı olduğu için solunum güçlükleriyle karşılaşabiliriz. Egzersizleri tolere etmeleri diğer ırklara nazaran daha düşük. Özellikle bu ırkın yüzmeyle ilgili de sıkıntısı olabiliyor. Basık suratlı olduğu için yüzme konusunda birazcık acemice davranabiliyor. Bütün köpekler içgüdüsel olarak yüzebilirler ama bu ırk özellikle dalgalı havada, durgun olmayan sularda yüzdürmeye çalışırsanız burnu basık olduğu için su aldığı anda aspire edebilir ve boğulabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yüzdürme konusunda mutlaka yüzme vestleri giydirip öyle yüzdürmeye çalışmanızda fayda var. Bu ırk enerjik bir ırk ve insan canlısı, oyun oynamayı seven bir ırk. Özellikle evde beslenecek ırklar kategorisinde olduğu için aile köpeği olmaya çok müsait bir ırk ama birazcık inatçı yapılanması var. French Bulldoglar enerjik köpeklerdir. Dolayısıyla hiperkinetik hayvanlardır. Hareketlilikleri yüksektir. Mutlaka egzersiz edilmeleri gerekir. Ama bahsettiğim gibi egzersizlerine dikkatli olmak gerekir. Bu arada soğuğa ve sıcağa toleransı düşük bir köpek. Aşırı sıcağa da toleransı düşük, soğuğa da toleransı düşük. Dolayısıyla da mutlaka gezinti saatlerini buna göre organize etmek. Zaman zaman kışın gezdirmeye çıkarttığınızda eğer çok soğuk iklimde yaşıyorsanız, şehriniz soğuk bir şehirse kışın mutlaka üstüne kıyafetler giydirmekte fayda var. Özellikle soğuktan korumak hedefli. Yazın da aşırı sıcaklarda güneşe çok fazla maruz bırakmamakta fayda var. Mutlaka temiz suyunun her zaman olması gerekli bu ırkın. Dediğim gibi ventilasyon esnasında ciddi sıvı kaybettikleri için bu sıvıyı yerine koymaları sadece su içmeleriyle mümkün olabiliyor. Bütün köpeklerden daha da fazla ihtiyacı var bu köpeklerin suya. Dolayısıyla düzgün bir periyotta temiz suyla sürekli temiz su bulundurmanız gerekiyor bu ırkı besliyorsanız. Bu ırkın bir takım hastalıklara yatkınlıkları var. Özellikle alerjik yapılanmaya, deri alerjisine ciddi anlamda yatkın bir ırk. Özellikle de açık renkli olanlar, beyaz olanlarda çok fazla atopik reaksiyonlar görürüz. Özellikle güneş ışınlarına karşı, ultraviyoleye karşı sensitif bir ırk, duyarlılığı yüksek olan bir ırk. Mutlaka bu tip köpeklerin
güneş koruyucu, köpekler için güneş koruyucu kremler var. Onlardan kullanılması, yazın eğer yazlık yerlere gidecekse ve gündüz sizinle birlikte hareket edecekse köpek, bu kremlerden kullanmak ya da üstlerine beyaz, ince, onları sıkmayacak bir tişört giydirip, pamuklu bir tişört giydirip, ince pamuklu, güneş ışınlarını en azından yansıtmasını sağlamak minimal derecede güneş ışığından etkilenmesine sebebiyet verecektir. O yüzden bu kurallara dikkat edebilirsiniz. Yazın sizinle birlikte gün içerisinde köpeğiniz hareket edecekse. Yine bu ırkın yatkın olduğu, diğer küçük ırklarda olduğu gibi diz kapağı çıkması ve çapraz bağ lezyonlarına yatkınlığı var. Özellikle kalça problemlerine yatkınlığı olan bir ırk. Bunun haricinde göz anomalilerine çok yatkın, Sherry eye dediğimiz veyahut da çilek göz diye bilinen bir göz hastalığına, ameliyatla endike olan bir göz hastalığına da yatkınlığı oldukça fazla. Tabii ki solunum yolu hastalıklarına her basık suratlı ırk gibi yine yatkınlığı olan bir ırk. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ırk ameliyat söz konusu olduğunda anesteziye karşı direnci düşük bir ırk. Solunum yolları dar olduğu için ve basık suratlı olduğu için, o yüzden yapılabilecek bütün müdahalelerin ağırlıklı olarak gaz anestezisiyle yapılmasına dikkat etmek gerekiyor. Katı anestezik ajanların çok fazla kullanılması önerilmiyor French Bulldog gibi basık suratlı ırklarda. Obeziteye yatkınlıkları çok yüksek. O yüzden beslenme programlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ırkın yine böbrek hastalıklarına karşı yatkınlıkları yüksek ve de maalesef kansere karşı genetik yatkınlıkları var. Bu ırkı besleyenlerin özellikle bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu ırkı sevimliliğine bağlı olarak, özellikle suratının basık suratlı olması onlara ciddi bir sevimlilik kazandırıyor. Sadece buna bağlı edinenlerin bu bilgiler ışığında edinmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sonuçta bu hayvanın da ihtiyaçları var. Egzersiz ihtiyacı, hareketliler, biraz inatçı bir ırk. Bunları bilerek sadece fiziksel görüntüsü ya da sevimli olmasına bağlı olarak edinilecek bir ırk değil. Hiçbir köpek zaten bu şekilde edinilmemeli. İhtiyaçlarını karşılayabilecek olan insanların almasını tavsiye ediyorum.